başkent Tallinn'e 170, Letonya'nın başkenti Riga'ya ise 225 kilometre uzaklıkta olan Tartu'da indiler. Burası Estonya'nın en büyük ikinci kenti ve coğrafi olarak Rusya'nın hemen yanı başında yer alan bir şehir. Yaklaşık 40 kilometre karelik yüz ölçümü olan kentin nüfusu ise 100 bin civarında. Estonya'nın en büyük iki gölünü birbirine bağlayan Emajogi Nehri üzerinde yer alır Tartu. Estonya'nın finansal ve siyasal başkenti olan Tallinn'den farklı olarak Tartu, entelektüel ve kültürel bir merkez olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle de ülkenin en eski ve en ünlü üniversitesi olan Tartu Üniversitesi'ne ev sahipliği yapması nedeniyle ülkenin entelektüel başkenti olarak kabul edilir. Öyle ki 2024 yılında Tartu, Avrupa Kültür Başkenti olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda Gaziantep ve Tartu belediyeleri 2014 yılında Kardeş Şehir Protokolünü Tartu şehrinde imzalamışlardır. Tartu ve Gaziantep şehirlerinin ortak çalışma noktalarından bir tanesi ise her iki kentte de bulunan oyuncak müzeleridir. Bu alanda çeşitli deneyim paylaşımları gerçekleştirilmiştir. Akıllı şehircilik ise başka bir faaliyet alanının konu başlığını oluşturmaktadır. Her iki kent karşılıklı olarak deneyim paylaşımlarını sürdürmektedirler. ...17 Temmuz 2025. Tartu'dayım, Estonya'dayım. Güzel bir güne uyandım. Hemen kendimi yürümek için dışarı attım otelden. Tartuluların eski şehir diye adlandırdıkları merkezdeyim, meydandayım. Tartu meydanında dolaşırken butik bir kahveciye denk geldim. Bu kahveci dükkanında sadece organik kahve bulunmasına rağmen kendi para birimleriyle 3 ila 5 birim paraya tüm kahve çeşitlerinden içebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi kendi ülkemizde ne yazık ki kendi para birimimizle en az 100 birim para vermeden basit bir kahve dahi içemiyoruz artık. Burası 13. yüzyıla kadar antik çağlardan itibaren bir pazar meydanı olarak kullanılmış. Fakat daha sonraları şehir planlamacıları bu bölgenin şehir merkezi olması gerektiğini düşünmüş olsa gerek ki yavaş yavaş burası yapılanmaya açılmış. Bu zamanlarda bu meydanda insanların gelip kafelerde oturdukları, birbirleriyle sohbet ettikleri, buluştukları mekan haline gelmiş. Hatta ileride bir hazırlık var. Sanırım akşamleyin bir kutlama var. Kutlama için şimdiden hazırlık yapıyorlar. Eğlenmeyi çok seviyorlar. İnsanların yüzleri gülüyor. Türkiye'nin dışına ne zaman çıksam, özellikle de Avrupa'da insanların yüzlerinin güldüğünü görmek beni iyi hissettiriyor. Özlediğimiz sahneler. Bu meydanın bir diğer özelliği de belediye binasının hemen önü olmuş olması. Belediye binasını da size şöyle göstereyim. Üstündeki kilise çanıyla birlikte tüm heybetiyle burada duruyor. Hükümet binasının hemen önünde bir heykel var. Burası da bu meydanın sembollerinden olmuş. Öpüşen bir öğrenci çifti tasvir ettikleri bir heykel var burada. Burası da bu bölgenin, bu alanın ikonlarından bir tanesiymiş. Tartu'ya gelirseniz yine görmeden dönmeyin diyebileceğim bir kaleye geldim. Bir katedrale geldim daha doğrusu. Tartu Katedrali. Tartu şehrinin tepesine konumlandırılmış bu katedral. Size tüm ihtişamıyla burayı göstermeye çalışacağım. Birazdan kulenin de tepesine çıkacağım. Buraya da biletle giriliyor. Yaklaşık 5 euro kadar bir ücreti var buranın. Hadi bakalım tepesine tırmanalım.
Bütün Tartu ayaklarınızın altında. Harika bir yer. Tartu Katedrali, Estonya'nın tek iki kuleli ortaçağ kilisesidir. İnşaatı 13. yüzyılda başlamış ve 16. yüzyılın başlarında tamamlanmıştır. Burası eski Livonya'daki tuğla gotik tarzının en seçkin örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Burayla ilgili araştırma yaparken karşıma bu devasa yapıdaki bina çıkıyor. Burası Estonya Ulusal Müzesi. Tarihi beni emin olun mimari yapısından çok daha fazla etkiliyor. Şöyle ki resmi olarak bu bina, bu müze 1922 yılında açılmış olmasına rağmen tarihi aslında birazcık daha geriye 1800'lü yıllara kadar uzanıyor. O zamanlar bir sanat koleksiyoneri olan Karl Eduard von Limfart bu bölgede bir arazi satın alıyor. Burası Tartu'nun yaklaşık 4-5 kilometre dışında Raadi bölgesi. Bu görmüş olduğunuz müzenin hemen arkasında da bir göl var. O gölün yanına da bir tane malikane inşa ediyor. 1800'lü yılların ortalarına kadar orada yaşıyor. 1860 yılına gelindiğinde Sovyet Rusyası burayı işgal ediyor ve Alman koleksiyoner ülkeyi terk ediyor. 1900'lü yılların başlarında vefat ediyor ve 1860 yılından bu yana öldüğü güne kadar da hiçbir şekilde ülkesine geri dönmüyor. Öldüğünde yanına almış olduğu bazı sanat eserlerini buraya geri gönderiyorlar. Ama hala işgal yılları devam ettiği için kendi malikanesine koymak yerine bazı kiliselere ve bazı insanların evlerine koyuyorlar o eşyaları. Hatta çok büyük bir kısmının da satıldığı söyleniyor. 1919 yılına gelindiğinde Estonyalılar Sovyetlerden ilk defa bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Ve hemen ilk iş Tartu Üniversitesi'ne Finlandiyalı bir etnograf getiriyorlar. O da bir sanat koleksiyoneri ve üniversitede hocalık yapıyor. Adı Ilmari Maninen ve onu Limfart'ın malikanesine yerleştiriyorlar. 1919 yılından 1922 yılına kadar üniversitede çalışan Maninen 1922 yılında bu müzenin kurulmasıyla müzenin yetkilisi olarak işe başlıyor. Arkasından Birinci Dünya Savaşı ve tabii İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri derken Estonya'da işgal edilmenin verdiği korkuyla olsa gerek ki bu müzenin hemen arkasında bu üst tavanın arkası aslında bir havalimanının pisti. İnanılmaz bir yapı. O yıllarda 1940 yılında Raadi Havalimanı olarak açılıyor. Ve ne yazık ki 1944 yılında Tartu şehri Sovyet ve Alman işbirliği sayesinde burası tekrardan işgal ediliyor. 1944 yılından 1991 yılına kadar bu havalimanı sonradan ortaya çıktığı üzere gizli bir bombardıman üssü olarak kullanılmış. 1991 yılında tekrardan bağımsızlığını elde ediyor Estonya. Biliyorsunuz diğer Baltık ülkeleri gibi ve 2004 yılında da Avrupa Birliği'ne üye oluyorlar. Yine ilk iş 2005 yılında bu ulusal müzenin tekrardan inşası için bir proje açmak oluyor. Ve o kadar manidar ki bu projenin adı Hafıza Bölgesi olarak lanse ediliyor. Ve bunu uluslararası bir mimarlık ofisi kazanıyor ve karşımıza bu inanılmaz müze çıkıyor. Arkasındaki havalimanının pistinden sanki geleceğe doğru giden bir yapı hissini veriyor bize. Eğer ki bir gün Tartu'ya yolunuz düşerse bu ulusal müzeyi görmeden buradan dönmeyin derim. Buradaki medeniyet seviyesini göstermeye gerek yok derdim her zaman ama karşıma hep bir şeyler çıkıyor. Bu yürüyüş yolundan bahsetmiyorum. Hemen yürüyüş yolunun yanında bir su pınarı. Sorarım size. Kendi şehrinizde en son ne zaman gidip de bedavaya temiz bir su içebildiniz? Burası da Tartu'da Ulusal Müze'nin hemen yanı başında görünmesi gereken bir yer. Hayatım zaten ters düz olmuş. Ev ters olsa kaç yazar diyorsanız buraya gelin. Burası Tallinn'e 164, Helsinki'ye 225 kilometre mesafede. Önce Tallinn'e, oradan da Helsinki'ye gideceğiz.